Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Facebook'tan Emel Kayadelenler hanımefendinin, ablamızın attığı görselle başlamış ve bitirmiş olduğum yeleğimi sizlere de anlatmaya çalışacağım. Benim için de bir hayli zor oldu arkadaşlar bu modeli yapmak, tamamlamak. İsmini bilmediğim bir modeldi ve nasıl yapıldığını da bakarak çıkarmak biraz zordu. O yüzden deneyimleyerek yap sök derken modelimi tamamladım. Şöyle daha net görebilirsiniz. İlk bakışta mandalina dilimi vardı. Ben hiç denemedim ama ona benzetebilirsiniz. Yine yapılış itibariyle de karnabahar modeline benzeyen ama yapışları biraz farklı bir model. Sizin de oldukça beğeneceğinizi ve uygulayacağınızı tahmin ediyorum. Modelimiz 8 ve katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Artı patlarınızı ekleyerek bedeninizin sayısına göre ilmek sayınızı ayarlamanız mümkün. Toplam beden sayınızı hesaplıyorsunuz 8 ve katları şeklinde, ne kadar gerekirse ya ara artırması ya da kol altından artırma yaparak yeleğinize uygulayabilirsiniz. Ben şimdi küçük bir parçada anlatacağım bugün. Hem deneyimlemiş oluruz, ilerleyen günlerde inşallah fırsat bulursam bütün olarak da robanın da anlatımı kanalımda henüz yok. Roba ve yeleği de anlatımını inşallah yaparım. Şöyle ben 3 örnekte anlatmaya çalışacağım. 2 örnek biraz küçük olabilir dedim. Karışık bir model. Çok karışık değil ama anlatınca göreceksiniz. Daha rahat anlamanız açısından 3 kere 8 24 artı 1 25. 5'er ilmekte kenar patı koydum. 35 ilmek üzerinden 3 örnek olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. 5 ilmek haroşa olarak örgümüze başlıyoruz. 5 tane kenar patı koydum. Uygulamanız kolay olsun diye takip ediyorsanız kanalımı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Kenar patı koyarak yaparsak çok daha rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bazen kenara verdiğimiz fazla kenar ilmekleri uygulamada kafa karıştırabiliyor. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz arkadaşlar. Modelin kurulumuna geçmeden şöyle göstereyim. Dibinde örgümüze başlamadan bir ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters olarak örgümüze başlıyoruz. Yapımı oldukça zevkli arkadaşlar ama böyle bakıldığında gerçekten modeli çıkarması bir hayli zor. Önce karnabahar modeline benzediği için bedende ara artırması yaptım. Şuraya kadar yaklaşık örmüştüm ama eni çok fazla geniş olduğu için sökmek zorunda kaldım. Denerken de birkaç kez başladım ve söktüm. Neyse ki tamamladım ve sizlere de güzel bir model oldu arkadaşlar. Beğenerek öreceğinizi düşünüyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örerek ön yüze model kurulumuyla geliyorum arkadaşlar. Evet, modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle görüntümü biraz daha netleştireyim. Yine ilk olarak kenar patımı 5 ilmek olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte alıyorum arkadaşlar. Bir tane doladım, bir düz ördüm. Bir tane doladım, bir düz ördüm. 2. Bir doladım, 3. Tekrar doladım, 4. Bir kez daha doladım, 5. Şöyle bir kontrol edelim. Artırdığımız ilmeklerimizi sayıyoruz. 2 ilmeği kestik. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'yı doladım. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bakın 6.'yı doladım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar 1 doladım. 2 3 doladım. 4 doladım. 5 son kez doladım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Şimdi tekrar 1 2
3, 4, 5. kez doladım. 6'yı doladıktan sonra kenarda 2 ilmek kesiyorum. Şöyle bir özetleyelim. Başta ve sonda ikişer ilmek kesiyoruz. Ortalarda, çünkü kenardaki örneğimiz yarım olduğunu düşünelim arkadaşlar. Sadece başta ve sonda 2, ortalarda 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1 düz, 5 tane yapıyoruz. 6.'yı doladığımızda 3 ilmeği birlikte örüyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bir model daha kuracağım için kafanız karışmasın. İlmek sayımız burada arttı arkadaşlar. 3 tane ilmeği topladık, yani 2 kez artırdık ama 2 kez kestik. 2 ilmek 6 kez artırdık. Sonraki aşamalarda onu da göreceğiz. Kafanız karışmasın. 5 tane haroşamı ördüm. Önde kesmiştim. Arka sırada burayı düz örüyoruz. Artırdıktan sonraki sırada arka sırayı düz örüyoruz. Tüm ilmeklerimi kenardaki haroşalarım hariç düz örerek bu sıramı tamamlayacağım. Bir iki tane örnek yaptıktan sonra örneği kafamızda oturtturuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çok rahatlıkla örebilirsiniz. Çok yanlış yapacağınızı da düşünmüyorum. Ben hani modeli ilk başlarda çok yaptım söktüm derken modele hakim olmadığım için o yüzden, yoksa model gerçekten oldukça basit bir model. Karnabaharı andırıyor. Karnabahar modeli yapan arkadaşlar bilirler. Onu andırıyor ama görüntüsü oldukça farklı. Şimdi bu ilmeğimde düz, kenardaki 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi tekrar modelimizin ön yüzüne geldik. Beş kenar patımı haroşa olarak ördüm. 2, 4, 5. Bakın burada önde düz kestik, arkadan da düz yaptığımız için bir sıra haroşa oldu arkadaşlar. Burada, şurada görebilirsiniz. Şimdi ikinci sıramızla devam edelim. Başta ve sonda demiştim, 2 ilmeği birlikte keserek başlıyoruz. 2 ilmeğimi kestim. Şimdi 9 ilmek sayıyoruz arkadaşlar düz olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek düz ördüm. Bakın bir önceki sırada kestiğim ilmek ortada kalacak şekilde yine 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bu sırada hiç artırma yok arkadaşlar. Bu sırada artırmıştık. 2 ilmek kesmiştik. Şimdi o artırdığımız ilmekleri bu sıralarda eksilterek normal sayımıza ulaşacağız. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz ördüm. Şimdi bakın yine kestiğimiz ilmek belli. O ortada kalacak şekilde 3 ilmeği topluyoruz. Tekrar 9 ilmek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenarda bakın 2 ilmeğimiz kaldı. Başta ve sonda kesmelerimiz 2 ilmek. Yani ikisini bir alıyoruz. Bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu sırada arka sıramızı ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Sadece artırdığımız sıralarda, yani şöyle artırdığımız sıralarda arka sıra düz olacak. Diğer iki sırada, modelimiz 3 sıradan oluşuyor bu sırada arada.
Diğer sıralarda böyle gördüğümüz gibi tüm ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Ben şimdi sıra sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. Evet, modelimizin son sırasındayız arkadaşlar. Toplam 3 sıradan oluşuyor. Kenar patımı yine haroşa örgü olarak ördüm. Kenarda yine örgümüz boyunca kesmeler hiç bitmiyor arkadaşlar. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Şimdi 7 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın kesme yerlerimiz hiç değişmeyecek. Yine kenarda olduğu gibi ortadaki kesmelerimiz de şurada düğüm düğüm görebilirsiniz. Bir önceki sırada kestiğimiz ilmek, kestiğimiz 3 ilmeğin tam ortasına denk gelecek şekilde sıralarımız ayarlı. Eğer burada denk gelmiyorsa, yani şu kestiğimiz ilmek kaymışsa, mutlaka buralarda bir yerde yanlışlık yapmışsınızdır arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın, bir önceki sırada kestiğim ilmek, yani bu ilmek başta olabilir, şuralarda olabilir. O zaman ya fazla artırdınız ya da artırma yapmadınız, öyle söyleyeyim. Mutlaka bir yerde yanlışlık yapmışsınızdır. Yoksa bu ilmeğimiz örgümüz boyunca tam kestiğimiz 3 ilmeğin tam ortasına denk geliyor. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın, kenarda 2 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeklerimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Modelimizin ilk kurulumu bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Yine bu sıramda arka sırayı tamamen ters örgü olarak örüyorum. Şöyle yaptığımız örgüye bir bakalım arkadaşlar. Bakın, bir tane modelimiz ortaya çıktı. Üst üste bindikçe şu görüntü daha net ortaya çıkıyor. Şimdi yaptığımız gibi tekrar yeni bir model kurulumu yapıyoruz. İşte ilmeğimiz ilk başta çok artmıştı. Bu 3 sıra sonunda normal sayımıza geldi arkadaşlar. Şurada dediğim gibi 6 ilmek artıyor. İlk başta 2 ilmek kesiyoruz ve 3 sırada kestiğimizde 3. sıranın sonunda ilmeklerimiz normal ilmek sayısına geliyor. Bazı modellerde bu şekilde, ahududu da mesela çok artıyordur ama modelin sonunda keserek ilmek sayımız eski haline dönüyor. Şimdi kenarda yine 2 ilmeğimi bir ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. 2 doladım, düz ördüm. 3 doladım, 4 doladım, 5 doladım. Bakın, yine dediğim gibi kesme yerim hiç değişmedi. İlmeğimi doladım. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir doladım. 2 3 4 doladım, düz ördüm. 5 doladım. Yine bakın, kesme ilmeğim burada. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir doladım. 2 3 doladım, 4 doladım, düz ördüm. 5 son kez 6. kez doladım ve kenardaki 2 ilmeğimi kestim. Bu sıramı da tamamladım. Bir önceki sırada yaptığımız gibi artırdığımız sıraların arka sırasını düz öreceğiz arkadaşlar. Şuradaki haroşa görüntüsü çıksın diye. Sadece artırdığımız sıralarda bu işlemi yapıyoruz. Diğer sıralarda, diğer 2 sırada arka sıramız tamamen ters örgü. Kenar patımı ördüm. Bu sırada, arka sırada tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşayı düz ya da ters örün arkadaşlar, fark etmiyor. Burada nasıl yapıyorsam bu şekilde yaparak bu görüntüyü verebilirsiniz. Şimdi tüm ilmeklerimi ters örerek
modelimin ikinci sırasıyla tekrar geliyorum. Şöyle ikinci dilime de başlamış bulunmaktayız. İlk sırasını ördük ikinci dilimin. Modelimiz ortaya çıktı ve anlamaya başladınız arkadaşlar. Bundan sonrası zaten tekrar eden sıralar. Şimdi yine kenarda 2 ilmeği keserek başladık. Şimdi bu sırada artırma işlemi yok. 9 ilmek düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın bir yanlışlık yok. İlmeğim yine aynı yerde, kesme ilmeğim. Havada bir açıyor bir kapatıyor arkadaşlar. Videonun da görüntüsü çekerken bile farklılık gösteriyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek ördüm. Gerçekten krem rengine de oldukça güzel yakıştı. Bir sonraki rengi zaten ben de krem renginden örüp sizlere de anlatmayı planlıyorum Allah nasip ederse. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın kenarda 2 ilmeğim var. Kalan ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum ve bu sırada arka sıramız tamamen ters örgü. Evet, ikinci dilimimizin de son sırasıyla devam edelim. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir anlatımı ve yapımı olan model ama görüntüsü gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Kenarda 2 ilmeğimi kestim. Bu sırada 7 ilmek düz örüyoruz. Ama mutlaka bu tür modellerde küçük bir parçada deneme yapın arkadaşlar. Örneğe hakim olun. Ondan sonra yelekte uygulamaya çalışın. İlmek sayısı çok fazla olduğu için yapıp sökmek insanı gerçekten hem yoruyor hem örgü hevesini kaçırıyor açıkçası. 3 tane ilmeği kestim. Tekrar 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Üç ilmeği birlikte aldım. Son olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kenarda 2 ilmeğimiz sabit, her zaman 2 ilmek kesiyoruz. Ve bakın modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Çok fazla uzatmama gerek yok artık. Birbirinin tekrarını eden ve bu şekilde ilerleyen oldukça şık bir model. Örgülerinize de gerçekten farklı bir hava katacağını düşünüyorum. Özellikle kız bebek yeleklerinde çok kullanışlı bir model. Modelimiz toplayan bir model değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Videonun başında da söylemiştim. Karnabahar modeli çok topluyor. Yani bedende artırma yapmazsanız beden bayağı küçülüyor. Ara artırması yapmak gerekiyor. Bu modelde öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın toplamda 143 ilmekte bedenim ama daha geniş görünüyor. Yani çok rahat. Gerçi bebek yeleklerinde bir kıyafet üzerinde kullanılacağı için genişten zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Daha gösterişli ve daha kullanışlı oluyor. Ama dediğim gibi ayrıca bir ara artırması yapmayı gerektirmeyen 8 ve katlarından oluşan bir model. İnşallah dediğim gibi yeleği bütün olarak da robe ve alt kurulum olarak da nasip olursa çekmeye çalışacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Deneyen ve şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.